Merhaba, bu videonun konusu haddini bilmek. Derste anlattığım bir konu olduğu için 3-4 sene önce kendi notlarımdan kopya çekeceğim azıcık. İdare edin. Çünkü hani anlatmayalı bayağı olmuş ve güzel bir konu. Her şeyden önce haddini bilmek önemli bir konu. Had sınır demek. Yani sınırını bilmek. Haddini bilmeyi biraz biz şey diye düşünürüz. Yani aşağılık adam, sen kimsin, höst gibisinden değil. Had kendi sınırını bilmektir. Ama filozof Epiktetos diyor ki bir insan haddini bir kere aştı mı, yani sınırlarını bir kere geçti mi, o insan için sınır artık yoktur. Hemen size anlayacağınız çok güzel bir örnek vereceğim. Çok seveceksiniz. Çünkü ben de yapıyorum. Bir bilgisayar oyunda normalde hile yapmazsın. Keyifle oynarsın. Ama bir kere hile yaptın mı? Diyelim ki mesela altın ekleme büyüsü gibi işte çeşitli kodlar vardır oyunda, ne bileyim mücevher ekler, altın ekler. Bir süre sonra yine yaparsın, yine yaparsın, yine yaparsın. Çünkü bir kere dürüstlük çizgisinin o tarafına geçtin mi kolay kazanmaya, gerisi kolaydır. Had dediğimiz şey, yani haddini, sınırını bilmek minimum ve maksimumlardadır. Yani senin hayatın şu sınırlar arasındadır. Burası minimumu. Haddini abartmak, az bilmeyi abartmak. Sen eğer çok aşağılık duygusuna, eziklik duygusuna sahipsen, kendini çok kompleksli olarak eziyorsan ve sen kendini eğer ki el alem ne der hapishanesine soktuysan, o ne der, bu ne der, ben çok fazla şunu yapmayayım, ben şunu giymeyeyim, ben aman şurada hiç konuşmayayım, cahil olduğumu sanırlar. O zaman haddini fazla biliyorsundur. Ve had zehirlenmesi yaşarsın. Haddini bilmenin bir zehirlenmesi var. Ama diğer tarafta da haddini bilmemek diye bir şey var. Yani adamın maksimumu yok. Ve maksimum olmadığı için bir kayaya çarpana kadar devam ediyor. Şimdi burada birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz araba, gördüğünüz gibi sağa sola rahatlıkla makas atarak giderken kaza yapıyor. Bu adam niye kaza yapıyor biliyor musun? Bu adam sınırlarını bilmiyor, haddini bilmiyor. Had ne? Yani sınır dediğimiz şey ne? Ölme, kaybetme, riske girme. İnsanoğlu kumarı sever. Bir şeyleri riske etmeyi sever. İlla ki bu kumarın işte zarla, barbutla bilmem neyle oynanması gerekmiyor, fişle. Canıyla da kumar oynar. Parasını bir işe yatırır, onunla da kumar oynar. Hoşuna gider. Çünkü risk büyüdükçe alınan başarı veya zevk büyüyecektir eğer başarılı olursan. Ama az önceki Maganda gibi sen makas atarak gidip başkalarının hayatını riske atıyorsan, o zaman öldüğün zaman da kimse üzülmeyecektir. Bu birinci örnek. İkinci örneği göstereceğim şimdi size. Bu biraz uzun bir video. Burada da iki tarafında hadlerini fazlaca aşmasını göreceksiniz. Had çorbası diye bir şey göreceksiniz. Baştan uyarayım, videonun içerisinde bir küfür var. Orayı biplemeye çalışacağım ama yine de belki anlayabilirsiniz. Ama videoda ben size şöyle anlatacağım. Yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı'nın koruma aracı yol istiyor. Ve yol isterken motosiklet şerit değiştirip, yani sağdan sola doğru geçip yol vermemeye çalışıyor. Sonra tartışma çıkıyor. Ve motosiklet kullanan kişiler, normalde onların da tabii korunması lazım. Onlar da sıkıştırılmaması lazım ama bir motosiklet bir başkasını sıkıştırıyor bu sefer. Ve aralarında inanılmaz garip bir tartışma başlıyor. Bir motosikletle dur küfür edeyim, bir sürü motosikletliyiz burada rahatım derken iş bakın nereye varıyor. Abi. Al. Arabayı vuruyor pezevenke bak. Abi. Tamam pardon. O kadar olsunlar diye abi ya. Çek elini çek. Abi hani hızlı geliyorlar ya. Kontrol amaçlı ya. Abi kontrol amaçlı. Bazen haddini bilmezsin çünkü rahatsındır, güvendesindir. Türkiye'de burada en çok gördüğümüz şey trafikte levye ile, silahla inen tipler. Bu ülkede kuru sıkı silahtan dolayı ölen insan sayısını görseniz, haberleri Google'a kuru sıkı yazın, bakın neler göreceksiniz. İnanılmaz yüksek bir sayı var. Adam kuru sıkı silah çekiyor. Şimdi size göstereceğim şey ise ekranda gördüğünüz
Adamın bir tanesi, çok yeni olay bu. Bir ay falan önce oldu. Emniyet müdürüne, emniyet amirine kuru sıkı silahı gösterip efeleniyor. Sen kimsin, bana nasıl yan bakarsın diye. Ondan sonra wink 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 bir özür dilemesi var. Acırsın yani, dersin ki bu insan değil. Ya bilemezsin ki yoksa şey. Ben belinde silahı gördüm. Ha onun için bile. Ondan sonra müdahale ettim. Anladım. Yani ben o ilk etapta anlamadım zaten. Ama sonra baktım ki belinde silah var. Ve onun buradan belindeki silahla gitmesine izin veremezdim. Size ya da birine karşı bir müdahale. Bana doğru yaptı böyle şey yaptı ama aldık belini. Ödül arkadaş aldı belini. Şimdi bu adam bu silahı emniyet amirine çektiği gibi sana bana da çekebilir. Ya da bir kadına çekip taciz edebilir. Demek ki adam buna güveniyor. Senin haddini bilmeni sağlayan şey bir nesne ise, paraysa ya da haddini bilmemeni sağlayan. Maddi durumun kötüdür, haddini bilirsin, açılmazsın, borçlanmazsın. Ama haddini bilmezsin, saçarsın parayı. Ya da tam tersi, para seni görgüsüz yapar, cahil yapar. Ama paranın olmadığı yerde kaba kuvvet, işte güçlü olma, feodal olma, ayı olma, hayvanlaşma, patatesleşme başlar. Silahı beline takan kendini Polat Alemdar sanır. Maalesef Kurtlar Vadisi gibi bir dizi bayağı bir Polat Alemdar yetiştirdi. Çocuklar da Pikachu deyip camdan atlıyordu, ayrı hikaye. Ama haddini bilmenin bir de öğrenilmiş çaresizliği vardır. Şimdi size bir video izleteceğim. Burada umarım kendinizi görmezsiniz. Çünkü hayatta haddinizi bilmenin en kötü tarafı budur. Bakın bir izleyelim. Bakın köpek ne olmuş. Come on, let's go. It's open. There's nothing in the door. Try it again. Come on. Let's go. Come on. Yes, you can come. Release. Release. Come on, JJ. Come on. JJ, come. Come on. It's No. open. There's no door there. Do it one more time. Okay, one more time. You're shaky. You're shaky. Ready? Come on, JJ. Come on. Okay, open the door now. Ready? Okay. Release. Oh! Matematikte bir formül öğretilir. Limit x sonsuza giderken 1 bölü x sıfıra gider. Bu ne demek biliyor musun? X senin bilgindir. Bir şeyler öğrenmen genel kültüründür. Eğer bu sonsuza doğru gitmeye başlarsa 1 bölü x yani tersi olan cehaletin sıfıra gider. Dünyaya görüşün artar ve haddini daha doğru bilirsin. Umarım ne haddinizi aşıp başkalarının hayatını zehir edersiniz ne de birileri size fazla haddinizi bildirip öğrenilmiş çaresizlik hapishanesinde boğulmazsınız. Güzel bir hayatınızın olmasını ve haddinizi başkalarının belirlememesini tavsiye ederim. Çünkü başkaları had taşlarınızı, duvarlarınızı örüyorsa siz kendi haddinizi ve sınırınızı belirleyemiyorsanız durum kötü. Size bir sorum var, öyle bitireceğim videoyu. Hayatta siz mi sizin sınırlarınızı belirliyorsunuz, başkaları mı? Ya da haddinizi aştığınız çok kötü anılarınız var mı? İlginç anılarınız var mı? Ben Önük Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.